Matematik dahisi Arşimet'in burgusu. Arşimet burgusu, kullanıldığı alandaki alt ve üst sular arasında bulunan kod farkından dolayı ortaya çıkan potansiyel enerji, bu türbin aracılığıyla gerçek enerjiye çevrilmektedir. Bu türbin için aynı zamanda burgu türbini tabiri kullanılmaktadır. Bu cihazın Yunan matematik dehası Arşimet tarafından icat edildiği bilinmektedir. İlk defa antik dönemde ortaya çıkan bu türbin, günümüze gelinceye kadar birçok bilim adamı tarafından incelenmiş ve farklı amaçlar içinde kullanılıp kullanılamayacağıyla ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır. Genel anlamda incelenecek olursa, bu cihazı su türbini şeklinde sınıflandırmamız mümkün olacaktır. Arşimet prensibi: herhangi bir sıvı veya bir gaz içinde bulunan bir cisim, yerçekimi kuvvetinin ters yönünde, yani aşağıdan yukarıya doğru bir itilme kuvvetine maruz kalır. Arşimet bunu şu şekilde izah etmiştir. Sıvı veya gaz içine batırılan katı bir cisim, batan kısmının hacmi kadar sıvı veya gaz ağırlığına eşit bir kuvvetle yukarı doğru itilir. Buna göre, örneğin suya batırılmış olan bir cismin ağırlığı azalmış gibi görünür. Aslında bu yukarı iten kuvvetin yerçekimiyle ters yönde oluşundandır. Arşimet'in bu özellikten faydalanarak cisimlerin hacimlerini hesapladığı bilinmektedir. Su veya herhangi bir sıvıda yüzmekte olan bir cismin ağırlığı, o cismin suya dalmış olan kısmı ile içine batırılan ortanın özgül ağırlığı çarpımına eşittir. Gazlarda özgül ağırlık küçük olduğu için gaz içinde bulunan bir cismi yukarı doğru iten kuvvet daha küçüktür. Arşimet burgusu: aşağıdan yukarıya su çıkarmaya yarayan bir aygıttır. Arşimet'in bu aygıtı bir Mısır gezisinde öğrenmiş olması ihtimali vardır. Bu aygıt eski zamanlarda Nil Vadisi'ni sulamada ve gemilerde dolan suları küpeştenin üzerinden boşaltmada kullanılırdı. Arşimet burgusu bir silindir üzerinde burgulu, yani yılankavi bir tarzda dönen bir borudan meydana gelmiştir. Alt ucu suya batacak şekilde eğik tutulur. Üst tarafta elle çevrilen ve aygıtı döndürmeye yarayan bir kol vardır. Bu kol çevrilince burgu dönmeye başlar. İçindeki su dönmenin verdiği hızla burgunun içinde yükselir, sonra yukarıdaki delikten dışarıya çıkar. Burgu tribünü ve enerji. İlk prototip 1995 ve 96 yıllarında Prag'da teste tabi tutulmuş ve başarısından sonra patentli olarak Avrupa'da kullanılması yaygınlaşmıştır. Günümüzde pek çok uygulama alanı olan sistem oldukça yararlıdır. Sıvı veya gaz gibi akışkanları kolayca pompalanması için kullanılması, sarmal kompresörlerin temel mantığını oluşturmaktadır. Sarmalların birisi sabit dururken, diğeri kendi etrafında dönerek egzantrik bir hareket ile akışkanı sıkıştırır ve ilerlemeye zorlar. Sistem günümüzde de bu şekilde çalışmaktadır. Günümüzde enerji üretmek için Arşimet burgusu, hidroelektrik santrallerinde üretimi amacının tersine konumlandırılarak elektrik üretimi yapılmaktadır. Yüksek basınçlı suyun sarmal düzene hızla girmesi, yatağın içerisinde Arşimet burgusunun dönmesine sebep olmaktadır. Dönme sonucunda elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu kadar basit bir sistem sayesinde kolayca ve çevreye zarar vermeden enerji üretimi yapılabilmektedir. Düşük debi ve alçak seviyelerdeki akarsu ya da barajlara kurulması canlı popülasyonunu etki eder mi gibi soruların cevabı olarak geniş ve seyrek yapıdaki sarmal kanatların yavaş dönmesi sayesinde balık dostu olarak adlandırılmakta ve içerisine girenler zarar görmeden dışarıya çıkmaktadır. Enerji verimliliği adına oldukça başarılı olan sistemin tüm dünyada kullanılması sayesinde ekolojik dengenin bozulmadan çalışıyor olması eski icatların yanlış ya da yetersiz olduğu tezini çürütmektedir. Arşimet burgusu günümüzde dahi enerji üretimi alanında kullanılmaktadır. Özellikle hidroelektrik santrallerinde kullanılarak enerji üretimi sağlanır. Yüksek basınçlı olarak suyun sarmal şekilde dönüşlerde
yukarıya taşınarak nakledilmesini sağlamaktadır. Dönüşler sonucu elektrik üretimi sağlanarak sistemden enerji elde edilir. Çevre dostu enerji üretimi sağlanan merkezlerden olmaktadır. Sarmal kanatları sayesinde dönüşler suyun taşınmasını sağlayarak aktarılmasını da sağlamaktadır. Evet, bu makalemizde de Arşimet'in burgusunu ele aldık. Ne işe yaradığını, işlevlerini vesaire makale içerisinde size bahs etmeye çalıştım. Arşimet hakkında çok fazla detaya girmek istemiyorum. Kanalımda zaten bir tane daha videosu var. Arşimet pençesine ait. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Önerilen videolara da eklerim. Video içerisinden de ona ulaşabilirsiniz. Arşimet'in kendi biyografisiyle alakalı da yine video yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çünkü dahinin gerçekten antik zamanlardaki bir dahi bu. Ve dahinin hala buldukları üzerinden birçok şeyi yapabiliyoruz. Burada da onu görüyoruz. Yani günümüzde bile Arşimet'in bulmuş olduğu bu burguyu kullanıyoruz aktif bir vaziyette. İnsan zekasının aslında ölmeyen ve yüzyıllar, hatta binlerce yıl, hatta milyonlarca yıl belki sabit bir şekilde diğer nesillere aktarılmasının en güzel örneğidir bence Arşimet. Çünkü halen onun bulduğu burgu üzerinden bile birçok teknolojiyi kullanmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.